Arkadaşlar tekrar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle videonun başındaki Gucci çantanın çalışmasını yapacağız. Ben büyük örneğimi bir ördüm bayağı, size oyalamamak adına daha küçük örnekle yapacağım. Ben bu ölçüleri vermek için, bu çanta için ben 59 artı 1 zincir çektim. Yani 60 zincirim. Yine burada daha küçük bir örnekle çalışacağım. 17 zincir çekerek başladım ben buna. İlk zinciri atlıyoruz. Klasik bir taban yapacağız. Sık iğne ile devam ediyorum. Sadece bu bir sırayı yapacağız taban olarak. Ondan sonra gövdesini örmeye başlayacağız. Ben sık iğnelerimi devam ediyorum. Tripodu düşürdüm arkadaşlar. Sonunda yaptım. Ve acele ettikçe olmuyor. Aynı yere 3 tane sık iğne yapıyorum son zincirime. 2 ve 3. Bu dönüşümü sağladı. Ve karşılıklı gelen şöyle bu boşluklara birer tane daha sık iğne yapıp devam edeceğim. Arkadaşlar isterseniz ben bir bitireyim. Sizi de çok bekletmeyeyim. Sıranın sonunda tekrar görüşelim. Sıranın sonuna geldim arkadaşlar. Yine aynı şekilde aynı boşluğa 3 tane sık iğne yapıyorum. Daha sonra bu ilk zincirimizde dönüş yaptığımız bunun tepesinden kaydırarak kapatıyorum. Böyle bir minik bir tabanımız oluştu. Bir zincir çekiyorum. Tığımın başına aldım. Aynı boşluğa bir tane uzatıyorum. Bir sonraki sık iğneme de gelip yine bu sefer tığın başına almadan sık iğne alır gibi bir ilmek aldım. 1 2 3 taneyi birlikte örüyorum. Son iki kalanı da yine birlikte örüyorum. Yine araya bir zincir çekiyorum. Hemen bitirdiğimiz sık iğnenin yanındaki sık iğneye gelip ilmeğimin başına alıp tığımın başına bir ilmek alıp bir tane trabzan yapar gibi alıyorum, bitirmiyorum. Hemen yanındaki sık iğneye gelip yine sık iğne alır sık iğne örer gibi tığın başına almadan örüyorum, çekiyorum. 3 tane ilmeği aynı anda çekiyorum. Son bir taneyi, 2 taneyi bir aynı anda çekiyorum. Bir kez daha gösteriyorum. Bir zincir çekiyorum. Hemen yanındaki boşluğa gelip tığımın başına dolayıp trabzanımı bitirmeden hemen yanındaki sık iğneye gelip sık iğne alır gibi ve 3 tanesini birlikte alıyorum. Son kalan ilmeği de birlikte örüyorum yine. Yine bir zincir çekiyorum. Hemen yanındaki sık iğneye geliyorum. Trabzan örer gibi bitirmiyorum. Onun yanındaki sık iğne gelip yine sık iğne batar gibi alıyorum. Üçünü birlikte, ikisini birlikte çekiyorum. Şimdi sıranın sonuna kadar böyle dönerek aynı şekilde devam edeceğiz. Sıranın sonunda bir sırayı nasıl geçirir onu göstereceğim size. Ben son trabzanı da yaptım arkadaşlar. Bu ilk başladığımızın tepe boşluğuna gelip kaydırmaya yaparak
Bir üst sıraya geçtim. Yine bir zincir çektim. Bu sefer bu şekilde yapacağız. Bir zincir çektikten sonra hemen bu ilk trabzanımız var ya, onun hemen yanına ve hemen arkasına birer tane sık iğne yapıyorum ki burası başlangıcımız belli olsun. İkisini de sık iğne yaparak kapattım. Şimdi bir zincir çekiyorum. Yine trabzan alır gibi, yani ilk yaptığımız sıradaki gibi bu sefer farklı olarak tepesine değil de sık iğne ilmeği aldıktan sonra trabzanın önüne geliyoruz, bir örüyoruz, kapatmıyoruz yine. Sonra arkasına gelip sık iğne gibi yapıp yine üçünü bir arada, ikisini bir arada örüyoruz. Yine bir zincir çekiyoruz, trabzan yapar gibi trabzanın önüne batıyorum, çıkartıyorum. Trabzanın arkasına sık iğne gibi batıp çıkartıyorum. Hepsini aynı anda toplayıp ilk sıradaki gibi bu şekilde ilerliyorum. İpim gitti. Bir zincir çekiyorum, bir öne, bir arkaya, bu şekilde bir zincir çekip yine trabzanın önüne, trabzanın arkasına sık iğne batarak bu şekilde ilerliyor böyle. Yine bir zincir, bir önüne, bir arkasına, hepsini aynı anda. Son kez göstereyim. Bir zincir çektim, yavaş göstereceğim. Ön trabzanın yani trabzanın önüne hemen yine bir tığımın başına ilmek alıp iki tekli trabzan örer gibi topluyorum ama kapatmıyorum. Trabzanın arkasına yine şöyle sık iğne yapıp üçünü birlikte, ikisini birlikte çekiyorum. Arkadaşlar ikinci sıra bu şekilde. Artık sıralar böyle devam edecek. Ben bu çantamda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane 7 sıra ördüm bu şekilde. Ben şimdi size küçük örnekte gösteriyorum. Burada 2 sıra öreceğim. Mantık aynı gidecek çünkü. İkinci sırayı da örüp bir üstte yeşil ipe geçmeyi göstereceğim. Sonrasında 3 sıra yeşil iple örüp 3 sıra kırmızıyla ve 3 sıra yine yeşille örüp üste çıkacağız. Ben burayı bitireyim, tekrar görüşelim. Arkadaşlar ben ikinci sırayı da ördüm, bu şekilde bir görüntü oluyor. Yalnız burayı kapatmadım çünkü yeşil renkli ipime geçeceğim, onu da göstereyim size. Kaydırmayı yeşil renkli ipimle yapacağım için son ördüğüm trabzanın tepesine ilmeğimi geçirdim ve bu ilk ördüğümüz tepe noktasına gelip yine zincir boşluğuna kaydırmayla kapattım ve bir zincir çekerek yükseldim. Hemen boşluğa bir tane sık iğne yaptım ve bu sırada bu şekilde yapacağız. Tamamen sık iğne gidecek. Her gördüğümüz boşluğa, trabzanın tepelerine, aralara sık iğne yapacağız. Şöyle trabzanın tepesine yaptım, ara boşluğa geldim, tekrar sık iğne, yine trabzanın tepesine sık iğne, ara boşluğa sık iğne, tepeye sık iğne, ara boşluğa sık iğne. Bu şekilde devam edeceğim. Üst sıraya geçtiğimizde tekrar hani bir püf noktası var. Sık iğnelerin aralarına değil de arka boşluklara batacağız. Onu da göstermek istiyorum. Ben bu sırayı bitireyim. Tekrar görüşelim. Sırayı bitirdim arkadaşlar. Son ikili trabzanımın tepesine battım. Onun yanındaki boşluğa da bir tane gelip örüyorum. Sonrası burası zaten ilk başlangıç noktasıydı. Tepe boşluğuna gelip kaydırma yapıyorum. Bir zincirle yükseliyorum. Bu sıradan sonra artık arkadaşlar bu başak gibi şeyler var ya, arka loblar.
Buralara batıp sık iğne yapacağız ki sayımız kaybolmasın diye. Tam her şey tam üstüne gelsin. Aralara batmayalım diye. Böyle görebiliyor musunuz bilmiyorum ama şu arka loblara çalışıyorum. Şurası var. Sırayla her sık iğnenin arka kısmına, tepesinin arka kısmına batıp bu şekilde örüyorum. Şimdi ben bu şekilde 3 sıra yeşille öreceğim. Sonra yine aynı şekilde başlangıç bitiş yerlerinde 3 tane kırmızı ipimi bağlayıp öreceğim. Sonrasında 3 tane yeşille örüp ipimi kopartacağım. Ve sonrasında yine bu başlangıçtaki işlemi uygulamaya başlayacağız. Ben şimdi şu kısımdan, son bitirdiğimiz kısımdan tekrar başlıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar ben sarı ipimi taktım bitirdiğim yere. Bir zincir çektim. Hemen buraya altına bir sık iğne. Hemen yanına bir sık iğne yapıp ilk başlangıcımı yaptım. Bundan sonra bir zincir çekiyorum. Dikkat edelim ki bunlarla aynı yere denk gelsin. Artık sık iğnelerin içine çalışacağız. Şöyle bir zincir çektim. Sık iğneye battım yine aynı şekilde. Kapatmadım. Yanındaki sık iğneye battım. Üçünü birlikte, ikisini birlikte çekip yine ilk sık iğne trabzanımı yaptım. Yine bir zincir çektim. Hemen yanındaki boşluğa geldim. Sık iğne boşluğuna bir tane trabzan, hemen yanına bir tane sık iğne, üçünü birlikte, ikisini birlikte. Tekrar bir zincir çektim. Hemen yanındaki trabzana, yanındaki sık iğne boşluğuna bir zincir çektikten sonra tığımın başına aldım. Bir tane trabzan yaptım, kapatmadım. Hemen yanındaki sık iğne boşluğuna geldim. Bir sık iğne yaptım. Üçünü birlikte, olmadı, özür dilerim. Evet. Üçünü birlikte, birini birlikte. Yine bir zincir çektim. Hemen yanındaki sık iğneye battım. Bir trabzan yaptım. Tığımı da bekletiyorum. Hemen yanındaki sık iğneye gelip hepsini birlikte çekiyorum. Yine bir zincir çektim. Hemen yanındaki sık iğneye, tığımın başına dolayıp hemen yanındaki sık iğneye geldim. Bir tane trabzan yapıp tığımda bekletiyorum. Ondan sonra tekrar bir tane de sık iğne yapıp üçünü birlikte çekiyorum. Yine bir zincir çektim. Hemen yanındaki boşluğa bir trabzan yaptım. Kapatmadım, bekletiyorum. Hemen yanındaki sık iğne boşluğuna yine bir tane sık iğne yapıp kapattım. Arkadaşlar örgümüz bu şekilde devam edecek. Ben açıkçası ne kadar yaparım bilmiyorum ama bir 15-16 sıra öreceğim. Sonrasında tekrar görüşelim. Eğer hani yeterli olacaksa uzatmam. Daha sonra yani olmuyorsa da bir 20 sıra gibi yaparız diye düşünüyorum. Bu arada ipimden bahsetmedim, ben size unuttum, kusura bakmayın. Böyle ben bu ipi Eminönü'nden almıştım. Böyle kotonumsu bir ip ama birazcık kalın, mercerizemsi. Bu yeşil ve kırmızıları normal koton iple ördüm. Tığ numaram da 3,5 milim. Bu şekilde bir 16 sıra örelim. Sonrasında tekrar görüşelim. Tekrar merhaba arkadaşlar. Ben bu şekilde göstereyim size. 13 sıra ördüm. Bir 4-5 sıra düz sık iğne öreceğim ve bitireceğim örgüyü. Yine aynı şekilde bir zincirle kilitlememi yaptıktan sonra bir üst sıraya geçtim.
bir sıra trabzanın üstüne, bir sıra araya olacak şekilde aynı bu yeşil ve kırmızıyı yaptığımız mantıkta örmeye devam edeceğim ben. Bir 5 sıra kadar öreceğim ki sapı takabileyim. Bu arada sapı da göstereyim size. Normal düz sık iğne ördüm. Bir 45 santim olana kadar 5 zincir çektim ve 4 tane sık iğne olacak şekilde 2 tane sap öreceğiz bu şekilde. Uzunluğunu siz kendi zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Bana 45 santim gibi yetti. İpim de kalın. Ondan sonra bu 4-5 sırayı ördükten sonra bunu aynen bu şekilde ortalayıp önlü ve arkalı monte edeceğim. Arkadaşlar, umarım videomu beğenirsiniz. Bu arada izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklayıp abone olmayı unutmayın lütfen. Yapacak olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Hoşça kalın.